Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok hafif ve lezzetli mandalinalı trileçe hazırlayacağız. Eminim birçoğunuzun favorisi olacak nefis bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen pandispanyamızı hazırlamakla işimize başlıyorum. Öncelikle 5 adet orta boyutlarda yumurtayı uygun bir çırpma kabına aldım. Ardından üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik, yani ortalama 180 gram kadar toz şeker ekleyip mikserin önce düşük, daha sonra ise yüksek devrinde tamamen beyazlayıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Bir taraftan çırpmaya devam ederken diğer taraftan üzerine azar azar kaynar su ekleyelim. Toplamda 1 çay bardağının 3'te 1'i kadar su ilave etmeliyiz. Diyelim ki 120 mililitrelik bir çay bardağı ise 50 mililitresi veya 40 mililitresi yeterli gelecektir. Hemen güzelce çırptıktan sonra şimdi kuru malzemelerimizi ilave edelim. Öncelikle 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, ardından ise 1,5 su bardağı kadar unu eleyerek ekliyoruz. Şimdi mikserin düşük devrinde yine karıştırmaya devam edelim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hamurumuz homojenize bir kıvam aldıktan sonra elimize bir spatula veya kaşık alalım. Şöyle kenarlarını içe doğru getirip tekrar 1-2 dakika bu şekilde daha karıştıralım ki pürüzsüz bir kıvam alsın. Gördüğünüz gibi son kıvamı bu şekilde oldu. Artık pişmeye hazır hale geldi. Öncelikle dikdörtgen bir fırın tepsisi alalım. Ben dikdörtgen kullandım. Normal başka tepsilerde kullanılabilir ama boyutu çok yüksek olmamasına dikkat edin. İçerisine ise mutlaka bir yağlı fırın kağıdı yerleştirelim ve üzerine hamuru ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Çok hızlı bir şekilde pişeceğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Pandispanyamız pişerken biz sütlü sosumuzu hazırlayalım. Bunun için öncelikle 2 su bardağı kadar sütü, 1 çay bardağı kadar toz şekerle karıştırdım. Ardından içerisindeki toz şeker tamamen eriyinceye kadar ısıttım. Şöyle gördüğünüz gibi şeker içerisinde tamamen eridikten sonra geriye kalan sütü üzerine ilave ediyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar süt kullandım ve 1 paket kutu sıvı krema ilave ediyorum. Kullandığınız kremanın tatlılar için kullanılabiliyor olmasına ve de çırpılabilir kıvamda bir krema olmasına dikkat etmenizi özellikle öneririm. Şöyle şimdi tamamen malzemelerin hepsini güzelce karıştıralım. İsterseniz hepsini aynı anda ısıtabilirsiniz ama o zaman da tekrardan soğumasını beklemeniz zaman alabilir. O yüzden bu şekilde hazırlamanızı öneririm. Şimdi artık gördüğünüz gibi pandispanyamız fırından çıkmış. Hemen şöyle kenarlarına yer edinelim. Ardından pandispanyamızı kalıbın içerisinde ters çevirelim. Sırf bu şekilde kolayca ters çevirebilmek adına özellikle başta söyledim ki yağlı fırın kağıdı kullanın. Eğer ters çevirmeden sütünü ilave ederseniz çok hızlı çekmez. Çeker yine de. Güzel bir pandispanya ise yine de sütünü çeker ama hızlı çekmez ve üzerine delikler açmak zorunda kalırsınız. Ama bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi sütünün tamamını anında çekti. Bu arada üzerinde kalanlar kremanın tortuları değil. Onlar ben köy sütü kullandığım için onun üzerindeki kaymağıydı. Yani o yüzden o şekilde oldu. Aklınızda soru işareti kalmasın. Diğer taraftan birkaç dakika pandispanyamız dinlenirken biz krem şantimizi çırpalım. Bu arada krem şantinin üzerinde ne yazıyorsa o şekilde çırpmanızı tavsiye ederim. Hemen pastamızın yani pandispanyamızın üzerine ekleyip her tarafını güzelce düzleştirelim. Bu arada krem şanti kullanmak istemeyenler kullanmadan da hazırlayabilirler. Yani bu aşamayı geçip diğer sadece sosu ilave edebilirler. Mandalinalı sosla devam edebilirler. Üzerini olabildiğince güzelce düzleştirdikten sonra hazır olan tatlımızı en az
6-7 saat buzdolabında dinlendirelim. Ne kadar çok uzun süre dinlenirse o kadar güzel olur. Diğer taraftan geçelim mandalinalı sosumuzu hazırlamaya. Öncelikle mandalinalarımızı güzelce yıkayalım. Böyle keselim ve sıkacak yardımıyla, yani narenciye sıkacağıyla sıkıp suyunu çıkartalım. Toplamda 1 su bardağı veya 1,5 su bardağı kadar mandalina suyu bizler için yeterli olacaktır. Bu arada kanalımda karamelli trileçe tarifi de var. Hem de karamel sosunda krema olmadan onu da hazırlayabilirsiniz. Çok çok güzel ve lezzetli bir tarif. Buralara bir yerlere ekleyeceğim. Linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Benim sıktığım mandalinalardan toplamda 1,5 su bardağı kadar mandalina suyu elde ettim. Sizler 1 su bardağı da kullanırsanız yeterli. Ama toplamını 2 su bardağına kadar yapmamız lazım. O yüzden üzerine su ilavesi yaptım. Yani ama sizler 1 su bardağı mandalina suyu ve 1 su bardağı da normal su kullanabilirsiniz. Hemen peşinden üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı ve 2 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekledim ve tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Hemen peşinden son olarak üzerine 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim. Sadece renk katacaktır. Tadına, kokusuna herhangi bir etkisi yok. Şimdi hazır olan sosumuzu ocağa alalım ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirelim. Son kıvamı bu şekilde oldu. İçerisinde olanlar mandalinanın o içerisinin tortulu olan, yani özlü olan kısmı. 2-3 dakika dinlendirdikten sonra buzdolabından aldığımız tatlının her tarafına güzelce gezdirelim. Biraz daha fazla bekleterek o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Daha da iyi olur. Bu arada ben hazırladığım tatlıyı buzdolabında sadece yarım saat kadar dinlendirdim. O yüzden üzerindeki krema çok fazla donmadığı için daha sonra altından hafiften kabarmaya başlamış. Üzerinin görüntüsü buzdolabına tekrar aldığımda bu şekilde olmuş. Yani aklınıza soru işareti kalmasın. Ama normal sizler ben dediğim sürede uzun uzun güzelce dinlendirip de krem şantinin üzerinde tamamen donmasını sağlarsanız üzerinin görüntüsü çok daha güzel olacaktır. Daha da şık görünecektir. Ardından dilimledim ve gelişi güzel bir şekilde süsledim. Sizler nasıl isterseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Hem yapımı çok basit, yani çok basit de demeyeyim ama ya bana göre basit. Ben basit de anlattığımı düşünüyorum. Hızlı hızlı geçerek anlattım ki kolay olsun sizler için de. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle, yani görmesini istediklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve de yeni videolarımdan anında haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese de fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.